Merhaba. Bu videomda aynı anda 3 tane, 5 tane, 6 tane ayrı ayrı bankalardan kredi çekmekten bahsedeceğim. Şu an bununla ilgili bir ticaret dönüyor. Bu konuda bilgisi, tecrübesi olan kişiler, bu konuda hiç tecrübesi olmayan kişilerden, genellikle kırsalda yaşayan kişilerden eee, yüksek komisyonlarla neredeyse %20, %30, %40 komisyonlarla beraber bu ticarete dönmüş durumda. Örneğin kişi kendisi hiç altına giremeyeceği büyük bir borca girip bunları nakite döndürüp kendi sicilini ve icralığını düşünmeden veya onun için önemi yoksa böyle bir duruma kendini sokuyor ve bunu başka bir şekilde başka bir şeye finanse ediyor. Şimdi bunun için yöntemler geliştirmişler. Nasıl yöntemler geliştirmişler? Örneğin bir bankada kredilerini askıya alıyorlar. Yani ön onay alınıyor. Sonra ön onaydan sonra bir başka bankadan ön onay alınıyor. Sonra bir başka bankadan ön onay alınıyor. Şimdi her bankada bu böyle ilerleniyor. Örneğin Garanti Bankası'nda ilk etapta oradan kendileri askıya alıyorlar. Ondan sonra özellikle şubelerde tanıdığı bazı bankacılar da varsa işleri daha kolay oluyor. Ve bunu yapan komisyoncuların genellikle bankalarda yedirdiği, rüşvet verdiği ya da ne derseniz adına kişiler oluyor. Bunun üzerine kişi şu anki dönemde bakarsanız alabileceğiniz kredi 50 bin ila 70 bin lira arasında. 3-4 bankadan bunu almaya kalktığı zaman yaklaşık 300-400 bin lira gibi paralar alınabiliyor. KKB puanı yani kredi puanı, kredi risk puanı ya da Findex puanı neyse ne derseniz nasıl biliyorsanız yaklaşık 1200 ila 1300 lira 1200 ila 1300 1400 gibi olan kişilerin normalde alabileceği kredi şu an için 50 bin lira civarında. Şayet tavandaysa yani 1800'ler civarındaysa sizin alabileceğiniz kredi de bu ölçekte çok daha fazla. Sistem nasıl işliyor? Siz aynı anda aynı kredi çektiğiniz için daha fazla nakite ulaşmış oluyorsunuz. Daha fazla nakite ulaştığınız için de bunu ya ödeyemeyecek duruma kalıyorsunuz çünkü aylık taksitleri çok fazla olacak ya da ödemeyi göze alıyorsunuz. Bu işin aslında nasıl yapıldığından bahsetmek istiyorum ki aslında böyle %20, %30 gibi komisyon gibi saçma sapan illegal şeylere imkan verilmemesi adına. İnsanların geçim kaynağı aslında bu olmuş durumda. İşte Garanti Bankası'ndan veya işte ne bankasıysa ya da şu bu bankasından normal telefonunuzu alıyorlar. Kredi başvurusunda bulunuyorlar. Onu askıya alıyorlar. Ondan sonra gidiyorlar bilmem ne bankasına işte şu bankasına. Hani isim vermemek yani bankanın nezdinde olan bir şey değil zaten bu. Sizin aslında telefondan yapacağınız şeyi yapabileceğiniz yani bilseydiniz yapacaktınız aslında. Onlar kendileri yapıyorlar. Tıkandığı yerde tanıdığı bankadan birileri varsa şayet işlerini de oradan ilerlettiklerini ben gördüm. Şimdi Findex puanı sizin kredi puanınız oluyor ve bu puana göre de size bankalar bir kredi tanımlayabiliyor arka planda. Siz başvurduğunuzda bankalar gidiyorlar Findex puanı iyiyse ona göre size kredi veriyorlar. Findex puanı da zaten sizin bankacılıkta kredili limitlerinizi yani kredi kartı, KMH ve kredi gibi ürünleri nasıl kullandığınıza göre şekilleniyor. Buna binaen de bu puana istinaden yeni bir kredi alabiliyorsunuz. Eğer daha önce hiç herhangi bir şekilde kredili bir ürün geçmişiniz yoksa Findex puanınız da oluşmaz. Findex puanınızı Findex sitesinden de öğrenebilirsiniz. Kendiniz öğrenebiliyorsunuz. Herhangi bir yerden özellikle para vererek almanıza gerek yok. Findex'te yanılmıyorsam şu sıralar 15 ila 20 lira civarında bir sorgulama bedeli olması lazım. Legal bir site.
Bankalar Birliği'nin bir sitesi. Bununla beraber indeksinize göre bir kredi limitiniz oluyor bankalarda. İşte bu komisyoncu arkadaşlar da her bir bankadan ön onaylarını alıp sonra bunların bir sırası var. Tecrübe edindikleri bir sıra bunlar. İşte ilk önce şu bankadan alıyor, sonra o bankadan, sonra bir bankadan alıyor ve bankaların birbirleri arasında herhangi bir iletişim ağı bu şu an için yok. Yani iletişimin verir vermez düşmüyor. Ama bazı bankalar arasında da var. Bunu biliyoruz. Bazı ortak kuran bankalar var. Örneğin Garanti Bankası'ndan aldığınız bir kredi Türkiye Finans'ta anında görebiliyorlar. Ama Garanti Bankası'ndan aldığınız krediyi hep göremiyor, biliyor veya başka bankalar göremeyebiliyor. O yüzden bu anlık görememe, yani eğer 2 gün geçse aslında hepsi görüyor. Zaten onlar risk raporuna yansıyor. Risk raporunuzu da E-Devlet'ten alabilirsiniz. Yani aslında durum bu kadar basitken, bu kadar yanlışa düşmemek gerekiyor. Peki bu insanlar bunu neden yapıyor? Tabii ki de insanların ihtiyacı olanlar var. İhtiyacına binaen bunu yapan insanlar da var. Fakat benim yine gözlemimden çıkan şeyle özellikle ülkeyi terk etmek isteyen insanlar buna başvuruyorlar. Ülkeyi terk edecekleri için gemiyi aslında yakıp öyle gidiyorlar. Ee, Bunun için özellikle programlanan insanlar var. Yani Findex puanı kötüyse Findex puanını yukarıya çekiyor. İyi bir kullanım yapıyor 3-5 ay. Ondan sonra gemileri yakmaya başlıyor. Gibi gibi gibi. Ama onun dışında gerçekten ihtiyacı olup aynı anda birkaç kredi alması gereken insanlar oluyor ki belki bunlar için de ihtiyaç oluyor. Ben öyle olan kişilere diyorum ki sizler de bunu yapabilirsiniz. Birazcık aklınızı çalıştırmanız gerekecek. Onun dışında bununla ilgili merak ettiğiniz şeyler olursa videonun altına yorum yazabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.